Altuntaş'la, ünlü televizyoncu Arzu Altuntaş'la birlikteyiz. Arzucuğum hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk, selamlar, nasılsın? Teşekkür ederim. Arzu, kendi sayfam Bilal Özcan Official'dan sonra en çok senin sayfana giriyorum Instagram'da. Birbirinden güzel haberler yayınlıyorsun çünkü. Bu Aşkım Kapışmak'la ilgili bu ünlülerin de yakın arkadaşı, yakın dostu, Aşkım Kapışmak'la ilgili, ilginç bir haber girdin. Anlatsana o haberi bize. Evet, evet, zaten yaklaşık 2 ay önce ben aslında bu haberle ilgili minik minik iddialar almaya başlamıştım. Fakat haberin kaynağına, ulaştım. Onlardan da edindiğim bilgiler doğrultusunda artık emin olunca yazdım. Aşkım Kapışmak Riva'da bir ev kiralıyor. Çok da güzel böyle 3. Boğaz Köprüsü'nü gören, inanılmaz tatlı ve güzel bir ev. Fakat evi ev sahibinden değil, evin içerisinde oturan kiracıdan kiralamış. Allah Allah! Ama bu büyük bir hata. Evet, evet, evet ama maalesef artık biliyorsun böyle şeyler olabiliyor. Bu arada Bunu Aşkın Kapışmak bizi yurt dışından izleyenler belki tanımayabilir. Bir kişisel gelişim uzmanı değil mi kendisi? Evet, evet, kişisel gelişim uzmanı akıllar veriyor. İnsanların dertlerine bir çare üretmeye çalışıyor, akıl fikir veriyor, soru cevap yapıyor Instagram'da. Psikolog, Böyle değil mi? Aynı zamanda nasıl? psikoloji de aynı zamanda insan psikolojisini de biliyor psikolog, değil mi aynı zamanda? Psikolog mu? Orasından çok emin değilim. Psikolog değildi galiba Aşkım Kapışmak. Psikolog mu? Yani ben de tam emin değilim ama yaptığı iş, aşağı yukarı biraz da o. Yani Kişisel insanları. gelişim uzmanı diye geçiyor. Psikolog olduğunu sanmıyorum. Evet. Ama bu ara birazcık kendisine psikolog gerekecek. Çok da üzüldüm. Gerçekten tatsız. Eve de çok masraf yapmış. Eee, Bir alt kiralamayla evi tuttuğunu sanıyor. Gidiyor, yerleşiyor. Çok da güzel bir ev. Hatta oradan hep story'ler, hikayeler paylaşıyordu. İşte havuzunun önünden, salıncağından vesaire. Hatta oranın 2 tane köpeği vardı, bahçeye ait olan, bir önceki kiracıdan kalan. Biz onu da biliyorduk. O köpekleri de çok tatlı baktı, onun olmamasına rağmen. Evdeki bütün etraftaki orada çok sokak hayvanı vardır, onlara da çok baktı etti. Fakat başına böyle bir talihsizlik gelmiş. Ev edindiğim bilgilere göre tahliye edilmiş. Şimdi ev sahipleri de giremiyormuş eve. O süreç mahkeme olduğu için herhalde bir yasal süreçle ilgili bir şey. Oradaki kişilerle de konuştum. Evin sahibinin akrabalarıyla. Mahkeme süreci bittikten sonra artık kiraya da vermek istemiyorlarmış. Evin sahipleri geçecekmiş. Evet, evi başkasından, evin içinde oturan kiracıdan kiralıyor. Bunu bilerek mi yapıyor, bilmeden mi yapıyor? Bilmeyerek, bilerek yapar mı yoksa o kadar masraf yapar mı? Bilmeyerek yapıyor bence. Kim Bilmeyerek ister? yapıyor. Sonra balık geldi. Balık satıyorlar. Sonra, ev sahibi diyor ki, "Sen kimsin?" diyor buna, değil mi? "Ben sana kiralamadım." diyor. Evet, ev sahibi bir şekilde öğreniyor. O kısmını çok gizli tutuyorlar. O kısmı hakkında çok bilgi sahibi değilim. Yanıltıcı, yalan bir şey söylemek istemem. Konuştuğum kişiler o kısmı çok açıklamadılar. Ama bir şekilde ev sahibinin haberi oluyor bu kiralamadan ve Aşkın Bey'le görüşüp tahliye durumunu gerçekleştiriyorlar. "Evden çık." diyor ev sahibi. Evet, Evet. yani insanlar ne kadar eğitimli olursa olsun, ne kadar kültürlü, bilgili, donanımlı olursa olsun böyle, kandırılabiliyorlar. Peki, şu enteresan burada, kişisel gelişim uzmanı, insanı gözünden tanıyor. Aşkım Kapışmak benim programıma da konuk olmuştu. Kol hareketlerinden, mimiklerden, ünlülerin ne demek istediğini, aslında söylemediklerini, ne söylemek isteyip de gizlediklerini filan böyle yorumlamıştı bakışlardan filan. Yani bu kadar, derin bir, eee, şeye, öngörüye sahip olan bir insanın böyle, katakulliye, tuzağa düşmesi, katakulliye gelmesi de enteresan. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş derler ya. Bazen de gaflete düşüyoruz hepimiz. Ben de öyle. Ben de çok akıllı görünürüm. Televizyonda gördüklerime gülerim. Bir gün mesela arayan kişiye bankacılık şifresini vermiştim. Çok buhranlı bir anımdı. Gaflete düştüğüm bir an. Verilir mi? Verilmez. Çok panik olmuştum. Gerçi kötü kişi değilmiş. Bankadan arayan kişiymiş. Allah! Bankacılık özel ilgilenen kişi.
Ama yani hiçbir şekilde vermemem gerekiyordu. Verdim. İnsanoğlu, hepimiz insanlar için her hata. Bazen insanlar gaflete düşebiliyor. Ucuz mu gördü, fırsat olarak mı? Son dönemlerde hep internette görüyoruz. Hani şey yapıyorlar, çok fırsat bir daire. Atıyorum 100.000 lira, 75.000 lira koyuyorlar. İnsan da o arada kaçırmayayım diye gaflete düşebiliyor. Evet. Söylüyorsun. Kandırmak Tabii hiç istedikten iki sonra. taraftan da açıklama gelmedi. Bu söylediklerim iddia niteliğindedir. Her ne kadar kişilerden öğrenmiş olsam da kişilerin iddiasıdır. Orada oturan köylülerin, oturan komşuların, ev sahibini tanıyan akrabaların, onlarla karşılaştık. Fotoğraf çekmeye gitmiştim ben. Onların iddiasıdır. Bakalım Aşkın Bey ne olarak açıklayacak bunu? Evet, aşkın kapışmaya geçmiş olsun diyelim buradan. Eee, Geçmiş olsun. Dostlar, gelmenizi bekliyoruz. Evet, biz başladık. Mert Ramazan Demir'le yapılan röportajdan birkaç şey okuyacağım biraz sonra. Bu arada Afra Saraçoğlu'ndan da bir haber var. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Ve Işın Karaca, ya nasıl zayıflar bir kadın bu kadar, 72 kilo verdi. Yani adeta içinden bir insan daha çıktı. 130 kilodan 57 kiloya düştü. Ee, Görmüşsündür mutlaka haberi. Gördüm, gördüm. Ne Ama daha önce de düşünüyorsun? gördük Işın Karaca'yı. Daha önce de galiba bir mide ameliyatı olmuştu diye hatırlıyorum. Evet, Türk. O mide ameliyatından sonra da aynı bu kilolara düşmüştü. Şimdi de tekrar başka bir yöntemle kendini zayıflattı. Ama sonra ne olacak? Alıyor veriyor, alıyor veriyor. Hani çok büyük bir kilo, 70 kilo. Tabii ki kadın vücudunda Çok. deformalar, sarkmalar vesaireler oluyor. Onlar için bir ameliyat gerekiyor. Mühim olan o kiloyu koruyabilmek yani. Hani onun esas onu kilo aldıran sebep ne? Onu bulması gerekiyor bence. Şöyle, ben bunu çok araştırdım bugün. Gerçekten çok araştırdım ya. Bir saatimi aldı. Bir de video çektim Instagram'da. E, Sağ olsun Cemilay da bana yardımcı oldu. Ama reklam değil ha. Ben en çok bu söylediğim, en son bir daha söylemeyeyim, reklam olur artık. En son bu söylediğim yapay zekaya güveniyorum. Bir sürü yapay zeka var ama beni başka yerlere götürüyorlar, aklımı, fikrimi. Yanıltıyorlar beni. Bu hiç yanıltmadı, biliyor musun? Neyse. Ama şunu da vurgulayayım, tamam. Halkımın iyiliği için reklam olarak söylemiyorum. Televizyonlarda en çok bu yapay zeka, hatta tek bunun reklamı var. Google'ın hizmeti bu. Yapay zeka ismini verdiğim. Yani boşuna da hakikaten parayı bastırıp bu kadar çok reklamını yapmıyorlar. Gerçekten altyapısı olan sağlam bir şey, sistem kurmuşlar. Her neyse, o işin teknik kısmı. E, 2014 senesinde aslında Işın Karaca'nın bu kilolarla mücadelesi başlamış. Yıllar ne kadar çabuk geçiyor Arzu. Evet. Yani 12 sene olmuş ya. Biz bu kadını ilk zayıflamaya başladığında, zayıf halini falan gördüğümüzde, sonra tüp mide ameliyatı olduğu halde bir süre sonra tekrar kilo almaya başlamış. Hep onu söylerler. Doktorlar söylemez de bu ameliyatı geçirenler, rahmetli Fatih Yürek de söylemişti. O da olmuştu. Sen de çok iyi bilirsin. Bunu tutmazsan mide ameliyatına güvenip de tekrar kilo alabilirsin. Tabii Işın, mide büyüyen bir organ. Mide şimdi bu evet, kadar küçülttüler. Yiyorsun yiyorsun genişliyor. Büyüyen bir organ yani. evet. Işın Karacaday bu arada maestrosu Can Yapıcıoğlu ile evlendi ya. Ya ne kadar güzel bir çift onlar ya. Roma'dalar şimdi. Sardunya Adası'na geçeceğiz diye yazmışlar. Ne fotoğraflar, ne videolar paylaşıyorlar. Bu kocası, dördüncü kocası şimdi. Ama burada kalsın. Dört yeter artık. Yani Seda Sayan'a özenme sakın Işın. Ay Sakın bize de ha. bir fırsat versinler ya. 4 kere, 7 kere, 5 kere. Herhalde evlenen hiç korkmuyor. Evlenmeyen korkuyor herhalde. Ya bu çocuk, bu Can Yapıcıoğlu Işın Karaca'yı hakikaten almış bir yere götürmüş, başka bir yere. 3 senedir bu çocukla beraberler. Daha evvel de bir birliktelikleri vardır mutlaka, bir iki sene. Fakat
müzikte filan da zaten Işın çok değerli bir müzisyen biliyorsun. Ses olarak değil sadece, kafa olarak da. E, Yeni bir albüm çıkardı mesela şimdi. Beraber hazırladılar. Harika şarkılar, harika bir altyapı, müzik, bambaşka şey. Ve nasıl biliyor musun? Sen bu işi çok iyi bilirsin. Geçen Şubat'ta 2027 yılbaşı gecesinin nerede çıkacağı Kıbrıs'a Rox Otel'de anlaşma imzalamış otel bununla. Ve bütün seneyi kapatmışlar. Işın Karaca'nın işleri neredeyse her hafta bir yerde sahneye çıkıyor kadın. Bu kadar dolu, bu kadar çalışıyor. Yani helal olsun. Ne güzel. Neyse biz Maşallah. vallahi maşallah. Yani sessiz derinden gidiyor. Şimdi biz magazin ünlülerini konuşuyoruz ya. İşte Demet Akalın konuşuyoruz, Hadise konuşuyoruz filan. Şarkıcı olarak yani Gülşen konuşuyoruz filan. Ama Işın Karaca gerçeği alttan alttan nasıl kadın bütün sisteme hakim olmuş. En çok iş yapanlardan biri bu. E, En son şeyde hatırlıyorum ben, bir şehrimize gitmişti. Parası ödenmemişti. Orkestrasını arkasına alıp bakın benim param ödenmediği için çıkmıyorum demişti büyük bir otelde. Sanırım 3 ay önce böyle bir aksaklık yaşamıştı. evet, En evet. son orada hatırlıyorum, magazinsel olduğu için bu haber. Haberine girmiştik gece yarısı hepimiz. Doğru. Herkesten özür dilemişti. Bu benden kaynaklanmıyor. Verdikleri hiçbir taahhüdü yerine getirmediler demişti. En son orada kalmıştık magazinsel olarak. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra da pek çok yerde çıktı. Çıkmaya devam ediyor. Şimdi bir ara vermiş. İşte İtalya'ya gitti eşiyle. İşte zayıflayıp da tekrar kilo almasının önemli nedenlerinden biri bağışıklık sistemi çökmüş bu kadının. Hashimoto ve alopesi, saç kıran hastalığı. Bilirsin onun haberleri çok çıktı Işın Karaca Evet, ile evet. ilgili. Ondan dolayı da tekrar kilo almış. Fakat bunların hepsinin tedavisini olmuş. 2025 ve 2026'da doktor kontrolünde e, burayı kitlemeyi başarmış. Mesela kendisi kendine şöyle bir yöntem de bulmuş. Ne zaman canım bir şey yemek istese hemen banyoya koşuyorum, dişlerimi fırçalıyorum diyor. Beyne komut gidiyormuş öyle dişlerini fırçalayınca. Çok acıktığı anlarda açlık hissini öyle bastırıyormuş. Başka yöntemleri de var. Mesela günde bir öğün yemek gibi. Ben ona karşıyım yani. Günde eşiyle beraber ikisi tabii aynı hayatı paylaşıyorlar. Eşi de öyle günde bir öğün yiyormuş. Eşi de 20 kilo vermiş. Enteresan. Hmm. Ee, Fakat yani 57 kilo evet. Kadınlar bayılır 57 kiloya. 70-80 kilo olan kadınlar. 50-55 kilo, 57 kilo ama dış görünüş olarak da bizim o bildiğimiz balık eti Işın Karaca gitti. Bambaşka bir fizik, bambaşka bir surat, kadın geldi. Yani bu konuda ne diyorsun? Görünüm çok değişti. Evet, çok değişti ama kendi kişi nasıl mutluysa öyle yani. O zayıflıktan mutlu oluyor. Herkesin de bir yorumu oluyor. Kilo alıyorsun, yakışmadı. Veriyorsun, olmadı. Geçen biliyorsun dün Danla Biliç'e söylediler. O istem dışı olduğu ameliyatlardan dolayı çok zayıflamıştı. Çok Evet. çirkin oldun falan demişler. O da böyle bilmem neyimi yiyin diye bir cevap verdi onlara. Kişi kendisini nasıl huzurlu ve mutlu Ne ne hissediyorsa ne öyle. ne neyimi yiyin neyimi ne? Toto mu Biraz. Toto mu yiyeyim mi dedi. Yok yok, Yani daha kötüsü. Tuvalete yapılan şeyi ay yiyin. ay. Evet, evet, evet. Ama şimdi ben onu da kınamıyorum. Yani herkes yazıyor işte o olmuş, bu olmamış, bu böyle. Herkesin bir sinir noktası var. Bu ara zaten şeyler, evren birazcık garip. Merkür retrosu, o bu falan filan. İnsanlar çok gergin. Herkes bir eleştiriyor falan. Ona da bir şey demiyorum. Kız çünkü canıyla uğraşıyor. Canıyla uğraşırken çirkin olmuşsun, çok kötü olmuşsun. O da öyle bir cevap vermiş. Evet, doğru mu? Değil. Ama herkesin de bir noktası var yani. Enteresan tabii. İnsanlar o kadar tuhaf ki. Şimdi bu Işın Karaca mesela ben bir video çektim. Bu şey çok hoşuma gitti. Kendi kendini e, yönetebiliyor. Yemek yeme dürtüsünü önlemek için işte bu diş fırçası. Fakat aman bizi dinleyenler, bizi izleyenler Işın Karaca bunu doktor kontrolünde her aşamasında
Yani 12 yıldır bunun mücadelesini veriyor diyelim total olarak. 12 yıldır da her aşamasını doktor kontrolünde gerçekleştiriyor ve defalarca kan testleri vererek filan gerçekleştiriyor. Doktor kontrolünde olmadan sakın böyle zayıflamaları bu Ben de kadar. Hashimoto'yum. Öyle mi? Tabii, E, ben de Hashimoto'yum. İlaçlarımı içiyorum. Mesela gluten acayip beni birazcık makarna yiyeyim, hamurlu bir şey yiyeyim, davul gibi şişiriyor. İnanamazsın ama yani bu kız nasıl bir günde bu kadar kilo aldı dersin, şişiriyor. Gluten yememeye çalışıyorum. Tatlıyı kestim. Rejim yapıyorum. Ben de bir ara hani o kadar şişmemiştim ama biraz tabii almıştım 7, 8, 10 kilo kadar. Hep öyle yani. Bir de hep böyle gluten istiyor canın. Hep ama. Ben mesela makarna, pilav hiç sevmem. Hayatımda toplasan 5 tabak pilav yememişimdir. Tarçın makarna Ama sever misin? Makarna sever misin? Gel yanıma. Tarçın bayılıyor makarnaya. Öğlenleyin makarna istedi yedi. Gel. Gel ya Tarçın. Pardon sözünü kestim. o yüzden hani benim zayıf noktam börekler. Börek çok severim ve yerim. Hele annelerimizin yaptığı, büyüklerimizin yaptığı börekler. Ben de oradan gafil avlanıyorum yani. Bana börek var de tır 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 giderim ben 30 kilometre yol yani. O yüzden Hay sonra Allah. kontrol altına alıyorsun. İlacını içiyorsun. Sonra da bunları yemediğinde, tüketmediğinde zayıflama dönemine giriyorsun. Yakışıklı beyefendiler, Arzu Hanım'la çay içmek isteyen beyefendiler. Duydunuz. Börek yemeye davet edeceksiniz Arzu Aa, Hanım. gitmem öyle beyefendiler değil. Hanımefendiler ararsa giderim. Beyefendiler no. Kendileri yesinler böreklerini. Arzu ya. Arzu. Eee, evet, Işın Karaca'yı tebrik ediyorum. Ben çünkü bak, diyorlar ki şimdi insanlar benim çektiğim, bu diş fırçasıyla beynine, eee, aç değilim ben komutu göndermesi çok ilginç geldi bana. Instagram'da altına yazıyorlar. Ben onu biliyorum, o iğneyle zayıfladı. Bütün ünlüler iğneyle zayıflıyor. Param var zayıflarsın filan falan. Ya param var, parayla bile zayıflayamıyorsun kardeşim. Niye bu kadar kötü bizim insanlarımız? Hadi zayıfla bakalım paran varsa. Nasıl zayıflayacaksın? Kolay mı ya? Zayıflamazsın canım. Hep bir irade, hep bir şey. Yani parayla alakası yok ya. Yok yani. Para bir yere Bilakis kadar. parayla çok şey şöyle, parası olan insan her şeyi sipariş edebildiği için her şey elinin altında. Onu Evet, da sipariş veriyor, onu da atıyorum günde 10.000 liralık bir gıda siparişi işte tatlı mı istedi söyle 1 kilo, onu mu istedi söyle 2 kilo, bunu mu istedi söyle 3 kilo daha zor. Hani öbür daha türlü zor. insan biraz bütçesini düşünür. Ya ben şimdi bir baklava söyleyeceğim 2.000 lira tutacak. Bir hamburger söyleyeceğim 1.000 lira etti sana 3.000 lira. Orada aslında bir şey, bir faktör var yani zorlayıcı bir faktör. Ama parası olana daha zor. Hepsini söylüyorsun. Sonra bakıyorsun böyle yiyorsun yani. Ben Yiyorsun. bir ara yapıyordum çünkü oradan biliyorum. Evet. Şimdi tabii parayla doktor randevuları alınabiliyor. Evet, param var. İşte, muayene ücreti 5.000 lira olan doktorla randevu alıp gidebiliyorsun. Dahiliyeciye anlatabiliyorsun, zayıflamak istiyorum filan diye. O sana, işte, bir yöntem, şey yapıyor ve her hafta ya da 15 günde bir onun ücretini ödeyebiliyorsun paran olduğu için ama, bu zayıflamana yeterli değil ki. Otomatik olarak seni zayıflatmıyor ki. Bilakis paran da gider, vaktin de gider ama zayıflayamazsın bunu kullanamazsan, iradeni kullanamazsan. İğne de vurdursan zayıflayamazsın. Zayıflarsın, iraden yoksa tekrar kilo alıyorsun iğneden sonra. Daha fena alıyorsun. Değil mi? Evet, evet. Bir de şu İşte anda ben devlet de öyle. çok güzel imkanlar yaptı. Benim aile hekimim gittiğinde beni bilgilendirdi. Sağlıklı, yanlış söylemeyeyim, sağlıklı yaşam merkezleri kurdu. Sağlık Bravo. ocağına bağlı. Mesela bana da hep gittiğimde aile hekimim diyor, tütün maddesini bırakmam için yönlendirmek istiyor. Sağlıklı yaşam merkezi için işte Arzu Hanım şu anda benim 4 kilo fazlam var. O 4 kilo fazlası için yönlendireyim diyor. Dedim hani yönlendirmene gerek yok. Ben zaten genel olarak biliyorum. Zaten bu bir haftadır çok üzüldüm ya o 4 kilo gitti zaten benden üzüntüyle birlikte. O yüzden hani devletin imkanları içerisinde de paraya bağladıkları için artık adını tam hatırlamıyorum sağlıklı yaşam merkezleri kuruldu galiba. Dün Aile hekimleri yönlendiriyor oralara. evet çok doğru söylüyorsun. Dün ana haber bültenlerinin birinde
geniş bir haber izledim bu konuda. Öyle Eee, mi? evet, evet. Eee, her gün bu halka anlatılacak, iyice bilgilendirilecek halk. Bu dediğin merkezlerden faydalanması için çok harika bir uygulama geliyor. Daha da İpek geldi de yayılacak. ona gülüyorum. Efendim? İpek geldi de ona gülüyorum. İpek mi geldi? İpek, Canım İpek, İpek. İpek. İpek'in Lale İpek'in Hanım, saçlarını kıskandım. Çok güzeldi. Şimdi evet, saçlarıma yorum yapmış. öyle mi? Lale Hanım özel abonem olmuş. Lale Arzu 0, Lale Arzu 9. Hoş geldiniz Lale Hanım. Hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. Özel abonem olduğunuz için teşekkür ederim. Caner moderatörümüz burada. Merhaba Caner. Evet İpek, Arzu'ya hediyen çok güzel ve Arzu'ya çok yakıştı. Çok yakıştı. Bu Ee, arada İpek gelmişken çok kısa müsaadeni isteyebilir miyim? tabii. O da belki yorumlar, bir şeyden bahsedeceğim İpek buradayken. Merkür Retrosu, Uranüsler, evren çok karışık. Senin de çok yakinen tanıdığın, benim de ve bütün medyanın tanıdığı bir dostum var. Onun başına şöyle bir şey gelmiş. 45 yıllık arkadaşı var. Gündoğan'da sana çok yakın oturuyor. Kim olduğunu anlayacaksın. Benim o tuttuğum evin yan dairesi. Ee, 45 yıllık bir arkadaşı var. O telefon açıyor ona. Telefon bitiyor. Sonra o açtığı arkadaşı kızın hakkında konuşmaya başlıyor. Ve bütün her şeyi duyuyor. Yani aslında 45 yıllık çok sevdiği ve çok iyi bir dostluğu olan bir arkadaş. Hani yüzüne de o şeyleri hiç söylemiyor ama telefonu kapattığında kendisiyle ilgili böyle saçma sapan işte şeyler konuşuyor ve bununla yüzleşiyor. Bu ara ne varsa İpek de buradayken yazsın, birçok insanın da başına geldi. Hep böyle dostlarımızın gerçek yüzünü gördük, bir şeylerle yüzleştik, başımızda dolaşan bir şey var vesaire. Enteresan bir hadise yaşandı yani. Bu kişi de ünlü Aa, birisi. Evet, Kanal D'den çok yakın bir dostumuz her ikimizin de. Çok şaşırtıcı bir olay. İpek'i görünce hemen bu olaydan bahsetmek istedim. Astrolojik olarak ne var yazsın bize. İpek duydun değil mi canım? Bu olay nedir? Bu olay nedir? Son zamanlarda zaten böyle bir hareketlilik var Evet, astrolojik olarak. Peki dün Tarkan'ın, dün değil evvelsi gün Tarkan'ın Dortmund'da Almanya'da çok güzel bir konseri vardı. O konserde e, videolar, Almanya'da konserde olan kişilerden gelen videolar, benim arayıp bulduğum videolar, çok sayıda video izledik, hepimiz izledik. Tarkan'ın sahnede devleşmesini ve bu arada e, Uzun ince bir yoldayım türküsünü söylüyor Tarkan. Birkaç videoda gördüm. Harika. Baştan sona kadar çekmiş insanlar orada. Zaten binlerce insan hem konseri izliyor hem video çekiyorlar. Ve bir kısmını yayınladım o uzun ince bir yoldayım. Bir sene evvel annesi için söylemişti. Yeni kaybetmişti annesini. Stuttgart konserinde ağlamıştı. Söylerken hüngür hüngür ağlamıştı. Bu sefer ağlamadı falan diye yorum yaptım ben. Tarkan, acılara alışıyoruz. Tarkan da alıştı filan. Bugün öğrendim ki bugün bu videonun biraz daha başı yayınlandı. Daha öncesi Uzun ince bir yoldayım türküsünü söylemeden önce yaptığı 15-20 saniyelik konuşma. Sevgili kayınpederim, canım kaynanam, canım kaynatam burada. Biliyorum onlar da çok seviyorlar türküleri. Sizler için de söylüyorum diye Uzun ince bir yoldayım türküsüne öyle girdi. Burada farklı olan Tarkan'ı kaynanasıyla ve kaynatasıyla muhabbetini e, duyduk, şahit olduk. Yani onlara ne kadar yakın, ne kadar düşkün, ne kadar bağlı ya. Ya biz ne damatlar biliyoruz ya. Kaynanasına, kaynatasına değer vermez, selam vermez. Yani Tarkan nasıl bir ve bunu da böyle halkın içinde paylaşıyor, söylüyor, konuşuyor falan. Ne sevgi dolu bir insan değil mi? Ne sıcak bir insan. evet, evet. Gerçekten kalbi çok eşsiz bir adam Tarkan. Zaten çok seviyorduk. Her geçen gün Tarkan sevgimiz daha da artıyor. Yaptığı insanlıklar, sahnede gösterdiği
insanlığı, hayvanlara gösterdiği insanlığı, çevreye duyarlılığı, bunlarla birlikte tam bir sanatçının olması gereken, pozitif olan, bütün her şeyini kendi bünyesinde toplayan şahane bir sanatçı. Bayılıyoruz yani. Daha önce de bunları çok göstermiyordu. Çevre Hiç, duyarlılığı hiç, okay, hiç. gösteriyordu. Evet. Çocukla birlikte herhalde baba olduktan sonra Tarkan'ın duygusal tarafını bize göstermeye başladı. Çok da tatlı oldu yani, inanılmaz. Çok güzel harmanladı bu duygusallığını kendisine. Evet. Bayıldık, bayıldık. Yani biz zaten seviyorduk Tarkan'ı. Daha çok sevmeye başladık. Bence çok Türkiye'de inanılmaz iyi bir yere gelmiş. Kalbi de geldiği yerle doğru orantılı. Çok çok kıymetli sanatçılarımızdan Tarkan. Ben çok seviyorum Tarkan'ı. Hakikaten nasıl böyle içi dışı bir insan. Yani Evet. Tarkan 93 yılında çıktı. 2023, 24, 2024, 25 yılına kadar biz gerçek Tarkan'ı tanıyamadık ya. Hep bir perde, hep bir e, geri planda durma, hep böyle kendisini biraz soyutlama ama kötü anlamda değil. Ne bileyim. Fakat dediğin gibi baba olduktan sonra ve annesini kaybettikten sonra özellikle gerçek Tarkan'ı görmeye başladık. Tabii insan biz de ya bizler için de bir ölümle yüzleştiğinde, kalan kişi de değişiyor. Yani ben babamı kaybettim. Babamı kaybettiğimde ben de değiştim. Birisi annesini kaybediyor, birisi babasını, birisi kardeşini evlerden uzak. İnsanın bütün her şeyi o cenaze toprağın altına girerken insanın her şeyi değişiyor. Fikri, kimyası, her şeyi, ruhu, bedeni inanılmaz yani. Hani Allah kimseye çok büyük acılar göstermesin, gösterdiğinde de çok geç göstersin. O yüzden Tarkan da bunlarla birlikte değişti ve çocuğu çok büyük etken. Tarkan çocuk sahibi olduktan sonra inanılmaz bambaşka bir adam yönünü bize gösterdi. Aynen, aynen. Aynen doğru söylüyorsun, Arzu. Caner Cindoruk'u tebrik ediyoruz. Vietnam'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı Caner Cindoruk. Burada tiyatrosu olduğu için gidemedi ödülü almaya ama videoyla bağlandı oraya. 4. Da Nang Asya Film Festivali'nde Emin Alper'in Kurtuluş filmindeki oyunculuğuyla Caner Cindoruk, beğendiğimiz oyuncu kardeşimiz, en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Tebrik ediyoruz kendisini. Can, Tebrikler. Çok beğenerek izliyorduk. Tebrikler. Daha da izleyeceğiz. evet, evet. Ee, Arzu'nun çok beğendiği bir oyuncudan söz edeceğim şimdi Kim? ama ondan önce şu anonsu vermek istiyorum. Çünkü bana soruyordunuz birkaç gündür, Bilal Bey, Özge Yağız'la ilgili konuşmayacak mısınız hiç diye. Doğanın Kanunu dizisinin başrolü Özge Yağız sadece bu diziyle değil, tabii Özge'nin geçmişi de var. Genç yaşta çok başarılı oldu ve arkadan geliyor. Özge geliyor, Serenay, Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, bak söylemedi demeyin. Özge Yağız geliyor. Biraz sonra konuşacağız. Arzu Özge Yağız'ın dizisini çok yakından izliyor. Bize fikrini söyleyecek. Can Yaman senin çok sevdiğin, beğendiğin bir oyuncu. Ne istiyorlar bu çocuktan ya? Niye Ay ben uğraşıyorlar? bilmiyorum ya. Vallahi yani böyle bir kişi taş atıyor, 1000 kişi taş atıyor, atmaya başlıyor. Yani çocuk ne bileyim hani her zaman bizim toplumumuzda iyi fizik, iyi bir şey hep böyle bir alaşağı edilmeye çalışılıyor. Ben anlamadım ne istiyorlar yani. Ben ilk başından beri biliyorsun. Hatta o zamanlar insanlar İtalya'daki insanlar yalan dedi, figüran dedi, kas dedi. Ben o zaman hayır kas değil dedim. Herkes bana yalancı dedi. Çünkü ben İtalya'yı aramıştım yani o zaman. İtalya'daki bütün arkadaşlarım o kas dedikleri dönem ilk dönemi böyle inanamıyorlardı. Can Yaman, Can Yaman, Can Yaman diye ve ben bunu burada söyledim. Bana da yalancı dediler, inanmadılar. Gerçekten İtalyanlar çok seviyordu. Şimdi çocuk gitti. Buraya ne zaman gelse başına bir hadise geliyor. Oradan hadiselere karışıyor. İşte bir yapımcı çıkıyor. İşte diyor Can Yaman böyleydi, şöyleydi. Hep bir spekülasyonun içinde. Evet bu spekülasyon burada Türkiye'de yaşasa Can Yaman'ın çok işine yarar. Bazen bilinçli olarak
oyuncular ve sanatçılar bu tarz spekülasyonların içinde oluyorlar. Çünkü magazin reyting getiriyor insana. Ama çocuk İtalya'da, İtalya'dan durduğu yerden bile inanılmaz hadiselerin içerisinde buluyor kendini. Şimdi vücuduyla ilgili vücudunu yayınlamış. Buyurun demiş, her tarafımı eleştirin. Çünkü geçen gün bir resmi yayınlandı. Can Yaman Hayır, çok... pardon. Her tarafımı eleştirin değil. Her tarafımı inceleyin. Her tarafımı inceleyin. Arada fark var. Evet, Arada evet. fark var. İncelemeye izin veriyor vücudun her tarafını. Bu fotoğrafı sen anlat. Evet, geçen gün 2 kare fotoğrafı çıktı. Bir yerde oturuyor, takım elbise giymiş. Biraz şişmanlamış gibi görünüyordu ama zaten takım elbise giydiğinde ve çok kas oranı olan insanlarda takım elbise hep öyle gösterir. O da bugün soyunmuş, cıbıl cıbıl göstermiş, her tarafımı inceleyin demiş. Evet, şöyle diyor şimdi Can Yaman, çok güzel anlattın. Şimdi de saygın Türk basınına sızmış 3-5 kolpacı, yok dombili olmuş, yok kilolarıyla dikkat çekiyor gibi haberler yapmış benim hakkımda. Alın tepe tepe inceleyin her tarafımı. 5 dakika magazin Arzu Altıntaş'ın o güzel Instagram hesabındaki haberi okuyorum arkadaşlar. Dertlenmeyin 105 kiloyum ama her yerimde kas var. Takım elbise falan giyince iri duruyorum sadece. Göbeklenmedim. Yok ten rengi böyle, yok göbeklendi, yok öldü bitti neye benzedi. Ben öyle herkese benzemem. Son derece profesyonelim. Kilo da alırım, kilo da veririm. Ne gerekiyorsa şartlar onu yaparım. Kendimi salmayı ölene kadar düşünmüyorum diyor. Siz kendinize bakın. Sporu ihmal etmeyin. Ben burada sevindiğim husus şu. Çok fazla gider yapmıyor aslında. Öyle biraz sert başlıyor ama sonra biraz yumuşuyor. Niye gider Sevindiğim yapsın? Yunan heykeli gibi koymuş oraya, gider yapmasını, yani bir sözle bir şey yapmamış. Fotoğrafla gider yapmış adam. Yunan büstü gibi orada duruyor vücudu. ya Daha ne yapsın? siz kadınlar ya. Ya göbekli erkeklerin de bir değeri kıymeti var ya. Bunu kabul edin ya. Var İlla tabii kaslı ki. erkekler mi? İlla kaslı erkek mi olmak lazım ya? Yok Of canım, ya. değil. Değil ya. Ayrımcılık Ben bile yapmayın. çok kas sevmem yani. Tarçın. Öyle kastı bilmem neydi, o kadar kalın kollar, göbekler falan, ben hiç hoşlanmam. Evet. Yani herkes Can Yaman olamaz ki ya. Ama Yunan Can Yaman'ı heykeli gibi dedin. beğeniyoruz. Yunan heykeli gibi dedin. Yani öyle olun diyorsun. Herkes bütün onu örnek alın öyle olun diyorsun. Peki. Hayır, kim nasıl mutlu oluyorsa öyle olabilir. Ben bir kadın olarak çok kas sevmiyorum. Çok karın kası, çok acayip büyük böyle kocaman kollar falan hiç benim beğenebileceğim bir stil değil. Ama Can Yaman'da çok beğeniyorum. Ona çok yakışıyor. Nadir beğendiğim insanlardan kas olarak. Evet, Can Yaman tabii ki yakışıklı onu kabul ediyoruz. Benim burada hoşuma giden Can Yaman hiç muhatap olmazdı Türk basınıyla, gazetecilerle. Hatta Türkçe yazmazdı. İtalyanca, İngilizce falan yazardı böyle cevap verirken falan ve kestirir atardı. Muhatap olmazdı falan ama şimdi bu yapımcıyla birbirlerine girdikten sonra Can Yaman biraz bu tarafları da ciddiye almaya başladı. Yani gelen eleştirilere cevap vermesi memleketine olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor aslında. Bir zamanlar hep kestirip atmıştı, hatırlıyor musun? Ne bayram kutlardı, ne şehitleri anardı, ne işte yangın olduğunda orman yangınlarında filan geçmiş olsun demişti Aslında depremde. şu da olabilir mi? Can Yaman bu son olayda, yapımcıyla olan olayda çok destek gördü Türk halkı tarafından. İnanılmaz destekledi bütün storylerin altına Türk halkı. O desteği görünce de biraz yumuşamış olabilir. Çünkü çok eleştirilmişti daha önce. İşte Can Yaman böyle, Can Yaman şöyle, basından ziyade yorumlar. Ama bu Faruk Turgut'la olan kavgasında halk çok büyük oranda Can Yaman'a hak verdi. Ve hep onu destekleyen mesajlar atıldı storylerin ve haberlerin altına. Çok doğru söyledin. Çok doğru bir noktaya temas ettin. Orada yapımcının diğer birkaç oyuncuyla ilgili söyledikleri de çok büyük tepki çekti. Arkasından Can Yaman ma da ondan dolayı da destek büyüdü. O bir tane yaşlı kadın oyuncu Aliye Hanım'dı Aliye galiba. Uzunatan. Evet, Aliye Hanım'la ilgili yapımcının söylediği o üstten kibirli
konuşmalar filan insanların çok büyük tepkisini çekti. Biz bu adama mı destek vereceğiz? Can Yaman'ı tercih ettiler. Yoksa hakikaten halkın gözünde de Can Yaman daha evvel biraz değerini kaybetmişti ama yapımcının da yanlış stratejisi buna neden oldu. Fakat sonuçta Can Yaman toparladı. Değil mi Türkiye'de? Yani Evet. Evet. o çizilen imajını onarmayı başardı yani. Evet, halk desteğini aldı arkasına. İnanılmaz ve bundan sonra da devam edecektir. Yani aslında Can Yaman'da bir şey yoktu. Burada bir şey yapıldı. Gelinde bir iğne sokuldu. Kime iğne sokulsa cevabını verir. Can Yaman birazcık önüne atıldı insanların. Önüne atıldıkça da eleştirildi. Yani bu bizlere de yapılıyor yani. Geliniyor, buralara neler yazılıyor, o bu. İnsan ister istemez hiç takmayan insan bile birazcık üzülüyor. Can Yaman'ı düşünsene. Herkes eleştirdi. Bu bir noktada halkın desteğini görünce, halk ondan taraf olunca burada da o da merhametiyle birlikte biraz daha pozitif olarak yanıtlar vermeye başladı. Can Yaman iğne dedin de Mikonos Adası'nda iki yaz evvel, geçen yaz değil ondan evvelki yaz hatırlıyorsun gece yarısı bir bardan çıktı. Yolda yürüyen turistlerin elindeki balonlardan birisine iğneyi batırıverdi. Hatırlıyor musun? Bum diye patladı. Evet. Ya çok çocuk ya. Bazen çocuk nasıl çocuk ya? Küçük çocuk Yani. gibi. Ha? Ama Yani. şok oldu yani önden turist elindeki bum diye iğneyi batırdı ve yürüdü gitti. Kafa biraz iyi. Değişik bir insan. Evet. Değişik Çocuksu. bir insan. Çocuksu bir insan. Ya onun sevgilisi olmak çok zor ya. Hem çocuk büyüteceksin, bakacaksın. Hem yetişkin bir adam hem bir starla beraber yaşayacaksın. Olaydı da zor olaydı Bilal. Tarçın duydun mu? Gel. Gel. Gel Tarçın gel. Gel. Olaydı da zor o. Can Yaman olaydı da zor Evet. olaydı. Bugünkü yayının manşetini attı Arzu. Olaydı da zor olaydı diyor. Can Yaman'a kesin yollayın bu kısmını. Evet. Uzak Şehir dizisinin bu İtalya'daki başarısını yazdın sen. O ne güzel reyting. O ne 2,2 milyon insan mı izlemiş dedin? Evet, evet, 2,2 milyon insan izlemiş Uzak Şehir'i. Türk Hem de dizileri öğlen vallahi vakti. bravo yani. Hem de öğlen vakti. Evet. Ben onu arkadaşımla beraber araştırdım. Benim arkadaşım kim biliyorsun değil mi? Artık öğrendin. Cemilay. Ha, tamam öğrendim. Onunla beraber araştırdım. Hakikaten Arzu çok güzel bir noktaya değinmişsin. Katlanarak artıyor İtalya'da uzak şehire olan ilgi. İtalyanlar özellikle Güney İtalya'da yaşayanlar o Mardin civarındaki halkımızın, Güneydoğu'daki halkımızın örf adetlerini, göreneklerini kendi örf adetlerine benzetiyorlarmış. Orada da Güney Evet, İtalya'da da evet. öyle feodal aileler, öyle tutucu aileler aynı öyleymiş. İzlenme payı %25,5'e çıkmış share. %25,5 share. Önemli bir şey. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal için fan grupları kurulmuş ve acayip destekliyorlar. Sadece İtalya değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Latin Amerika pazarında da oralara da satılmış. Amerika'da da İspanyolca konuşan bir Amerikan kanalında yine zirvedeymiş bu dizi. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da da birçok ülkeye satılmış. İspanya'da ve Doğu Avrupa'da, Bulgaristan'da. Bulgarlar Mardin'e tur düzenliyorlarmış. Diziyi yayınlamaya başladıktan sonra. Düşünsene Bulgar vatandaşları gidiyor Mardin'e. Mardin'in bir ilçesine gidiyorlar işte bu dizinin değil mi çekildiği ilçeye ve orada dizi setini ziyaret etmeye çalışıyorlar. İşte uzaktan bakıyorlar, izliyorlar filan. Yani müthiş bir rüzgar ya. Ne diyorsun? Evet, inanılmaz. Çok gurur duyduk hem oyuncularımızla hem diziyi oraya götüren yapımcılarımızla.
Daha nice güzel başarılara inşallah. Yani insan olarak çok mutlu oluyoruz. Bir dizimiz İtalya'da. Bu turist demek, sağlıklı bağlar demek, 2 kültürün birbirini tanıması demek. Ben de çok İtalyan dizisi izliyorum. Hakikaten, oradaki İtalyan dizilerindeki köylere çok benziyor. Onların da tutucu bir tarafları var. Oradaki örf, ananeler var falan filan. İnanılmaz, kültürel olarak çok benziyoruz İtalyanlarla. Ne güzel. Biz onları izliyoruz, onlar bizi izliyor. Ben İtalyan dizisi aşığıyım mesela. Ne zaman moralim bozuk olsa mutlaka bir İtalyan dizisi izlerim. Öyle mi? Evet, Beğeniyorsun yani İtalyan dizilerini. çok çok beğeniyorum. Bizim Türk dizileri de acayip. Dün veya evvelsi gün mü ne bir, şeyde okumuştum. Bizim diziler son 5-6 senedir, şu kafayla çekiliyor diyorlar. Yurt dışına biz bunu satabilir Evet, miyiz? Hangi ülkeler alır? Birinci bakış bu. Bir aynen. hikaye önce hikaye geliyor ya, böyle bir hikayeyi senaryolaştıralım mı, yapalım mı, edelim mi filan. Masada konuşurken işte yapımcı, yönetmeni, senaristleri, ekibiyle hangi diziyi çekeceğiz bu sene, bu sezon? Bunu yurt dışına satabilir. İlk ana fikir buymuş. Evet, evet, Yurt dışında bu alıcı bulur mu? Kolay satabilir miyiz diye. Eee, evet. Öyle olunca da tabii, eee, yurt içi pazarı değil, yurt dışı pazarı düşünülüyor ve yurt dışına satılamayacak olan, mesela biraz komedi filan varsa işin içinde, bizim espri anlayışımız onlarınki farklı olduğu için vazgeçiliyor. O yüzden hiç komedi dizisi göremiyoruz. Evet, hiç yok, hiç, hiç. Biz de onlara gülemiyoruz. Ben mesela Amerikan komedisine hiç gülemiyorum. Böyle kalıyorum yani. Benim işte Amerikalı, İngiliz arkadaşlarım var. Bazen birlikte bir şeyler izlediğimizde benim güldüğüme onlar gülemiyor falan. İşte, komedi ve mizah kültürden kültüre çok değişen şeyler. Hele Amerikan mizahı beni hiç güldürmüyor. Hiç yani. Şebnem de eğlenerek seyrediyor onları. Yabancı talk show'ları ve gülüyor. Ben de hiç, yani onların espri anlayışı bana göre de hiç değil. Eee, Şebnem daha Avrupa'yı çıktı bizden. o ama şeyken de öyleymiş. O öğrenciyken de hep öyleymiş. Hı Hep, hı. onların kültürüne biraz yatkın. Hı Eee, hı. Yabancı bu, dizi sektörü de tabii şimdi giderek küçülüyor. Bir de görüyoruz yani. Geçen gün bir, okudum. Dizinin ismini, projenin ismini şimdi hatırlayamıyorum. Yapımcıyı da söylemeyelim. Bir, diziyi çekmek için yola çıkılıyor. Her şey Evet, ana kast filan her şey hazır. oluşturuluyor ve ondan sonra maliyet hesaplarını tutturamadıkları için vazgeçiyorlar diziyi çekmekten. Ne kadar acı bir şey, değil mi? Çok acı, çok. Benim o kadar çok yönetmen, setçi, işte o sette var olan o kadar çok arkadaşım var. O kadar işsizler ki. Yani kiraları birikti, elektrikleri birikti, barınma sorunu var. Hani biz şöyle bakıyoruz, dizi çekilmedi, okay. Öyle değil. O dizide en az 200 kişi çalışacak. Çaycısından set ışıkçısına kadar ve birçok arkadaşım işsiz yani. Çok üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum, doğru söylüyorsun. Yani sezonda, eylüle 80 diziyle filan girerdik. Yani yeni 80 diziyle filan girerdik. Evet. Hadi bunun 20'si desen geçen sezondan geliyor. 60 de 50 de yeni diziyle girerdik. Şimdi nerede ya? Şimdi Yok. 10-15 tane olursa öp başına koy yani. Aynen öyle. Ben yazın bile çekilmez diyordum. 2-3 tane çekildi. Çekildi ve onlardan biri, birkaç tanesi bugün mesela ben daha 17'ye kaç saat var filan diye böyle heyecanlanıyorum. Az kalmış. 1 saat kalmış. Bugün Daha mü yeni bölümü? 17, evet, bugün. Ha, onların bir ezberleyemedim gününü. A, sevindim. Bugün. Senin dizin de çarşamba günü. Özge Yağız'ın dizisi Doğanın Evet. Kanunu. Eee, Seyrediyorsun o diziyi değil mi sen? Evet, Özge evet, çok Yağız, çok beğendim. evet, bu Özge Yağız, çok sevilen bir kız. Türkan Şoray diyorlar ya. Yeni Türkan Şoray diyorlar. Gözleri, yüz yapısı filan. Eee, Evet. biraz anlatsana, Doğanın Kanunu sardı mı seni? Ben zaten ilk bölümde ben dizi uzmanıyım. Bana getirsinler, diziyi okutsunlar, tutar mı tutmaz mı söylerim.
ve bunu çok yapımcı ve çok yönetmen arkadaşım bilir. Ya da bana hiçbir şey okutmasın, getirsin bana minik minik fragman göstersin. Tutar mı, tutmaz mı? %99,9 bilirim. Ben ilk fragmanı gördüm. Evet dedim, bu dizi tutacak dedim. İlk bölümü izledim, bayıldım. İkinci bölümü izledim, bayıldım. Zaten çok sevdiğim oyuncu Alperen Durmaz. Çok Ya yakinen takip ediyorum. Çok başarılı. Onu evet, daha önce bir dizide keşfetmiştim. Ali Atay vardı. Ali Atay savcıydı. Bodrum Masalı mıydı? Öyle bir şeydi evet. dizinin adı. Orada çok başarılıydı. Dedim bu çocuk buradan koptu gidiyor artık ve gitti de yani. Fakat ana akımda kışlık sezonda Alperen Duymaz'ı niye oynatmıyorlar o kısmını anlamadım. İnanılmaz başarılı bir oyuncu. Burada da önce bir baktım Alperen Duymaz çünkü kız oynayan kıza göre Yağız soyadlı kıza göre daha popüler. Kızın Özge ismini Yağız. unuttum. Özge Yağız. Özge Yağız'a göre daha popüler, daha tutulan bir oyuncu. Fakat sonra bir 10 dakika sonra tamam dedim. İkisinin kimyası acayip uyuşmuş. Özge Çok. Yağız acayip oynuyor. Hikaye şahane. Hiç böyle şey yapamıyorsun, tahmin edemiyorsun ya da minik minik ediyorsun. Çok tatlı tatlı ilerliyor. Diğer yan karakterler muhteşem. Çok insancıl, çok içine girebildiğin bir senaryo. Kendini bulabildiğin bir senaryo. Ben bayıldım diziye ve önleri çok açık. Bence kışa da devam edebilir bu iş. Kışa da devam edebilir diyorsun. Bu Özge Yağız dijital şeyde platformlarda en çok paylaşılan, dijitalde en çok konuşulan oyuncular arasında birinci sıraya yerleşti. Geçen hafta Özge Yağız. E, Diyorlar ki karakter tercihleri olarak genellikle gururlu, fedakar, duygusal açıdan yoğun ancak çıt kırıldım olmayan, zorluklara göğüs geren güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandırıyor Özge Yağız. Hı hı. Hem yetenekli hem de mütevazı bir kişiliğe sahip. Gelecek vadeden genç kadın başrol olarak dikkati çekiyor diyor. Alperen Durmaz için de hakikaten senin de söylediğin gibi onun da geleceği çok parlak. İşte Çok. alttan gelen bu oyuncular, bu yetenekler ve süzülüp sıyrılan bu yetenekler zirvedekilerin biraz uykusunu kaçırıyor herhalde, değil mi? Yani biraz Muhtemelen kaçırıyor. tabii çok vahşi bir dünya. Kaçırıyordur. Yani bundan bir 5 sene sonra bugün başroller neyse belki 5 seneyi bile bulmaz. Yani şansı yaver giderse 1-2 sene içerisinde Alperen Duymaz inanılmaz muhteşem bir oyunculukla iyi bir diziye gelecek yani belli bu. Çok belli. Belliydi daha da belli oldu artık. Evet, yani 34 yaşında Alperen. Bu Özge de 29 yaşında. Artık yani sol şeridi bize bırakın diyorlar. Evet, Diyorlar. evet. Burada da istersen minik hikayeyi söyleyeyim. Çok Tabii. zengin bir ailenin kızı Özge. Evet. Çok şımarık. Orada o işi açıyor, burada bu işi açıyor, tutturamıyor falan. Alperen Duymaz da bir köyde o adamın yani zengin adamın kızının köyünde tarlacılık yapıyor, böyle çiftçilik yapıyor. Orada mahsullerini yetiştiriyor ve sıkışıyor. Sıkışınca tekrar yolları kesişiyor eski köylüleriyle, o zengin adamın kızıyla. Onlarla tanışıyor, ediyor falan filan bir destek istiyor. Bir destek veriyor oraya zengin adam. Ama orası da o zengin adamın köyü. Orada da bir aşk hikayesi doğacak. Alperen Duymaz'ın halasıyla o zengin adam arasında bir aşk hikayesi doğacak. O şımarık kız oraya gidiyor. Çiftin orada başında olduğu için Alperen Duymaz ona birazcık böyle onu zorlayacak görevler veriyor. O da onları yapmaya çalışıyor. Arada da çok küçük minik bir detay var. Daha önce Alperen Duymaz o zengin kızın babasının fabrikasına gidiyor iş istemek için. Bunlar da Alperen Duymaz'ın kıyafetiyle alay ediyor zengin kız bir arkadaşı. Ne giymiş aslında çocuğun CV'si çok dolu. Ne giymiş ne kadar iğrenç kıyafeti falan. Bu bunu duyunca kapının önünde bir trafik kazası geçiriyor. Ay, Ondan sonra da işte bugüne kadar o kinini taşıyor. Tatlı bir hikaye. Biraz bölük pörçük anlattım ama hızlı olayım diye. Ben sevdim hikayeyi. güzel. Güzel. İlk yayınlandığı hafta 2,52 total reyting yaptı ama insanlar
diziyi izledikçe sevdiler. Bu son bölüm, 4. bölüm 1 Temmuz çarşamba akşamı yayınlanan bölüm 5.37 reyting yaptı ve tabii gün birincisi. 5.37 de yaz reytingi olarak güzel, başarılı Çok bir iyi. Çok reyting. iyi. Çok. Tarçın nereye kayboldun? Tarçı Bey gel. Peki ya Çağatay Ulusoy'la Aslan Malboro aşkı ne olacak? Yani bugün Evliliğe gider bence bu iş. gider mi? Evliliğe Bence gider mi? gider. Gider. Yani bugün gelen fotoğrafı gördün mü? Gördüm, Instagram story'ime koydum. Her kim bu kadar saf ve güzel bir aşk diliyorsa ezan okunuyor dedim, kabul olsun dedim. Beni de çok etkiledi fotoğraf. Kattın kendini yani. Ben kendimi de kattım, herkesi de. Aşk isteyen herkesi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Şimdi o fotoğrafı görmeyenlere göstereyim. Görmeyenlere göstereyim. Sizin düğün ne zaman demişim ben Çağatay de. bu kadar çıkmazdı, bu kadar göz önünde bulunmazdı sevgileriyle. Olurdu ama bu kadar olmazdı. Bence bu ilişkisinde çok mutlu ve evliliğe gidiyor olay. Evliliğe mi gidiyor diyorsun? Yani Bence. bugün bir düğün, önceki gün bir düğüne katıldılar ve orada verdikleri şu poz, daha doğrusu çekildi tabii. Onlar vermediler de. e, Yani ilk kez bu kadar böyle sarmaş dolaş bir fotoğrafları. Evet. Herhalde kafalarda biraz iyi, çakır keyif ki yani şarkı da söylüyorlar, değil mi? Çok Yoksa tatlılar ama ya. Allah isteyen herkese nasip etsin. Aşk çok güzel bir şey. Doğru insanda olunca. İsteyen, arzu eden herkesi bulsun ama doğru kişiler bulsun. Onu oyalayacak, vaktini alacak. Hakikaten böyle zorlamayacak güzel insanlarla arzu eden herkesin yolu kesişsin. aşkım gelir misin? Gel, gel. Benim aşkım burada. Aşkım, aşkım gel. Gel aşkım. Gel. Gel bu içine gelsene. Gel. Hatta gideceğiz. Tasmanı takacağız. Hatta gideceğiz. Hadi gel. Şaşırdı. Şaşırdı. Yani. Peki. Allah olmayana da versin diyorsun yani. Evet evet, amin, aynısını söylüyorum. Mert Aşktan çok Ramazan. muzdarip insanlar. Bak aşk kalmadı. Sen evli barklı çocuklusun. Bekar Evet. insanlar çok az kaldı ve iyi insanlar çok az kaldı. Kimle konuşsam etrafımda 500 tane kadın arkadaşım varsa 480'i mutsuz. 500 tane erkek arkadaşım varsa 400'ü mutsuz. Yani gerçekten doğru insanlar birbirlerini bulamıyorlar. Doğru söylüyorsun. Bulduğun zaman da nazar değme ihtimali o kadar fazla ki. Kötü gözlü o kadar çok var ki etrafta. Evet, evet. Gerçekten söylememek lazım. Ben de ne zaman ilişkimi söylesem hep bir göz nazar değdi. Artık aynı milleti kınardım. Nasıl böyle yaptılar? Gerçekten öyle yapacağım. Evleneceğim, ondan sonra herkese haber vereceğim. Evet. İyi yaparsın vallahi bence de iyi Vallahi yap. öyle yapacağım. Evet. Eee, Mert Ramazan Demir diyor ki bence sınırlarımı aşma söz konusu olduğunda bu tamamen bireysel bir şey. Benden başka hiç fazla zorlamıyor. Kendisi kendisini en fazla zorluyormuş. Ama kişisel alanıma kontrolüm dışında olan kişiler ve olaylar tarafından yapılan müdahale kabul edemeyeceğim bir şey. Bak bunu yeni söylüyor. Bir röportajda. Yani burada senin eleştirilerin benim eleştirilerim olursa bu laf bize de geliyor. Kişisel alanıma kontrolüm gazeteciler hariç demiyor çünkü. Kişisel alanıma kontrolüm dışında olan kişiler ve olaylar tarafından yapılan müdahale kabul edemeyeceğim. Yani ayağınızı denk alın diyor. Ya her şöhret olan bulutların üzerine çıkıyor be. Ama doğru söylüyor ya. Biz zaten onu çok seviyoruz. Evet, bazen ortaya iddialar atıldığında konuşuyoruz. Konuşmakla mükellefiz. Bu böyle mi diye. Hayranları da konuşuyor. Ama bunda bir sakınca görmüyorum. Onun da hani atıyorum çok afaki şeyler, olmayan şeylerle ilgili herkesin alanını ve sınırını koruması gerekiyor. Ben de bunu son haftalarda öğrendim. Ben çok
alanı ve sınırları geniş bir insanım. Defalarca benim üstüme basabilirsin, çizgiyi geçebilirsindi. Ama şimdi artık değişmeye başladım yani. O sınırımı geçen herkese karşı ben de bir tedbir uyguluyorum ya da geçirtmiyorum yani. Bence haklı. Çünkü birçok o iddia ortaya atılıyor. Ama bizim için bir sakınca yok. Mert Ramazan Demir'i çok seviyoruz. Her zaman da desteklemeye devam ediyoruz. Çok başarılı genç oyunculardan. O yüzden ben bir sakınca görmedim. Zaten bize söylemiyordur ya. Bizi kastetmiyordur zaten. Belki şeyi İpek Canbulat'ı olabilir. İpek burada mısın? Demin görmüştüm. Sen konuşuyorsun diye cevaplayamadım onu. Canım Öyle mi? İpek buradaydı. Yani çok analiz yapıyor ya, belki İpek için olabilir. Ben bunu yarın yok. Yarın yine senleyiz. Salı günü İpek'e ben bunu okuyayım. Eee, şurada bir sözü daha var. Evet. Hemen söylüyorum. Pardon, bir saniye. Bir saniye. Bir karakter canlandırmak onu psikolojik olarak anlamayı gerektiriyor diye soru bu. Bu durum insanları daha iyi analiz etmeni de sağladı mı? Psikolojik olarak anlamayı gerektirmesi karakteri canlandırmadan evvel. Bu durum insanları daha iyi analiz etmeni de sağladı mı? Daha iyi analiz ettiğimi söyleyemem ama bu insan bunu niye yapıyor diye düşündüğümde bir süre sonra günlük hayatta da insanlara karşı daha esnek olmaya başladım diyor. Yani oyuncuların da işi zor ya. Yani karakter analizi yapan insanın aynı zamanda toplum bilinci de olması zamanla gerekmiyor ki toplum bilimci. Yani orada oyunculuk o kadar derin bir şey değil ya. Kafayı yer insan ya. Daha iyi analiz ettiğimi söyleyemem insanları ama bu insan bunu niye yapıyor diye düşündüğümde bir süre sonra günlük hayatta da insanlara karşı daha esnek olmaya başladım diyor. Mert Evet, biraz altta içine kapalı. Biraz Hı içine hı. kapalı değil mi Mert? Biraz yani şu an henüz o kadar açılmadı. Biraz öyle Evet. duruyor. Biraz Zamanla evet. açılır. Çok yeni oyuncular bunlar. Yani şöhretleri 3-5 yıllık. O yüzden çok doğal yani. Önce alışacaklar, ısınacaklar, futbolcular gibi idmana çıkacak. Sonra öz kimliğini, benliğini bulacak bence. Sonra öz kimliğini bulacak. Evet. Ve biraz kopuk yaşıyor. Yani fanlarından, hayranlarından filan uzak yaşıyor. Böyle mutlu oluyorsa yaşasın tabii ama hayranlar da her gün bizi diyorlar ki ya Mert nerede? Mert niye bir paylaşım yapmıyor? Bilal abi 2 ay oldu. Bilal abi 3 ay oldu. Yani bir paylaşımını, bir fotoğrafını görmeyeli filan. Ama işte hayranlarını düşünse bu sefer kendisinden vermiş olacak, değil mi? Ünlü olmak çok zor ya. Sen Evet, çok onlarla zor. sen onlarla birebir de çalıştın bazı ünlülerle. Psikolojileri hakikaten bazen yani Zor. kendilerini yönetmeleri çok zor değil mi? Zor. Bir de Kendilerine bile. kendileri karar veremiyor. Atıyorum şimdi Mert Ramazan Demir bambaşka bir menajerle çalışıyordur ya da yapımcıyla. Onlar diyor ki mesela görünmeyeceksin diyor. 3 ay boyunca diyor. Özel hayatından görüntü istemiyoruz diyor. Gittiğin bir yerde diyor çekilmeni istemiyoruz diyor. Bu sefer ne yapıyor? Kamufle oluyor. Ne oluyor? Sardunya Adası'na gidiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, uzaklaşıyor, story atmıyor. Atıyorum evinde ya da tatilde bir kare fotoğraf paylaşmak istiyor ama yapamıyor. Yapamadığında da bu sefer hayranlar üzülüyor. Her şey hani bu kadar büyük oyuncularda, sunucularda ve sanatçılarda kişinin kendi elinde olmuyor. Onları yöneten artık kocaman bir ekip var. Biraz da onların direktifiyle. Atıyorum Mert Ramazan Demir şimdi reytingde başarısız oldu. Yeni dizisi tutmadı. Araya çok büyük bir sessizlik koyması gerekiyor ve sessizlikten sonra ortaya çıkması gerekiyor. Muhtemelen bunu şu anda yürütüyorlar. Yeni bir proje olduğunda da ne olacak? Mert Ramazan Demir'i röportajlarda göreceğiz. Gezerken göreceğiz. Dolaşırken göreceğiz ve tatilden ve evinden pozlarla göreceğiz. Ama şu an sessizlik dönemi. Güzel söylüyorsun. Yeni abonem Lale Arzu 9.
Hanımefendi Adaşım. diyor ki, evet Arzu, diyor ki olsun biz Mert'i böyle de seviyoruz çünkü özünde iyi bir insan. Mert Ramazan Demir özünde iyi bir insan. Evet. Evet, özünde iyi bir insan. Ya ve çok iyi bir oyuncu. Ya iyi oyuncu olmadığı halde zirvede olanlar var. Şimdi olan var daha. Bir kişiyi öyle çok iyi biliyorum mesela. İyi oyuncu değil ama ilişkilerle müthiş. Kim acaba? İpucu? Tarçın gel buraya. Ha, kim acaba? Sadece B harfi, baş harfi B diyebilirim. Yeter. Of çok büyük ipucu verdim. Çok büyük ipucu verdim. Ama yani müthiş. Müthiş kazanıyor, müthiş işler yapıyor. Fakat iyi oyuncu değil, vasat, sıradan. Hmm. Öbür tarafta da tırnaklarıyla böyle kazıya kazıya gelen konservatuarlar falan okumuş insanlar var ama çevresi yok, içine kapanık. Çevresi olsa bile yani gidip istemek asla tarzı değil filan. Evet, evet. Büyük kazanamıyorlar, büyük iş projelerde oynayamıyorlar. Hayat garip bir, çok garip. Peki şimdi kim bu arkadaşımız? Lale Hanım. Bu arada bir şey öğrendim. Afra ile İtalya'ya giden Mert'miş ve Afra'ya koca bir taş yüzük ile yine evlenme teklif etmiş ve beraberlermiş. İnşallah doğrudur. Bak gördün mü? Lale Hanım ağzınız bal yesin. Lale Arzu 9 yeni abonem neler söyledi ya neler söyledi. Neler söyledi. İtalya'ya giden Afra ile Mert'miş dedi ve Mert ona kocaman taşlı bir yüzük hediye etmiş dedi ve Bu yine arada herkes yüzük alıyor. Ünlülerden de çok söyleyemem ismini. 2 kişi kafam kadar tek taş aldı. Gizli tutuyorlar. Ben de söylemeyeceğim şimdi. Onlar kendileri açıklayacaklar. Yüzük zamanı herhalde. kızlar kendine mi aldı? Sevgilileri aldı evlilik teklifiyle. Öyle mi? Sevgili iki ayrı kişi mi? Tesadüfen iki ayrı çift. İki ayrı Çift. şarkıcı. Şarkıcı. Elif Nur diyor ki ne olur doğru olsun Lale lütfen diyor. Lütfen diyor. Ben bunu şeye sormalıyım. Mutlaka bizim İpek'e mutlaka sormalıyım. Lale Hanım'la İpek'i buluşturmalıyız. Mutlaka görüştürmeliyiz. İpek baksın, açsın Yıldızname'ye baksın. Vallahi duyduğum kaynak bekleyelim, duyacağız diyor. Lale Arzu 9. Peki inşallah öyledir. Bu arada bitirmeden evvel Afra Saraçoğlu ile ilgili. Afra Saraçoğlu biliyorsun babasının evi böyle ormanlık bir alanda Amerika'da e, ve orada her gittiğinde bize ceylanları gösterir. Dün yine bir ceylan videosu paylaştı story'de. Ceylan ormanda geziyor ve bir diğer storiesinde de hava durumunu paylaştı. 42 derece. 42 derece sıcaklık. Afra Saraçoğlu sadece video mu çekmiştir? Ceylan'ın videosunu mu çekmiştir? Yoksa gidip ona su götürmüş müdür? Ne diyorsun? Götürmüştür bence ya. Ha? Öyle bir ceylan görüp sevmiştir bile. Ay ben görsem hayvanın yakasına yapışırım yani. Öpe öpe hayvana fenalık geçirtirim. Ceylan da çok severim. Götürmüştür. Ne güzel. Biz daha Götür. çıkamadık tatile. Biz de çıkmak, ceylan görmek istiyoruz. Kurt, çakal, yengeç görmekten fenalık geldi. Yılanları unuttun. Yılanlar, yengeçler, çakallar. Allah'ım ya Rabbim. Bize de ceylan görmeyi nasip et ya Rabbim. Yani daha böyle pıtı pıtı hayvancıklar görelim. En fenalarını gördük yani. Yani kaslı ceylanlar diyorsun. İri yarı biraz böyle. İsmi de Can Yaman olabilir diyorsun. Dostlar Aa, Dostlar çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İşte Arzu, ünlü televizyoncu arkadaşım harika yorumlarıyla sağ olsun bugün yine bizi kırmadı. Bizimle birlikte oldu Arzu. Arzucuğum yarın da bekliyorum seni olur mu yayınıma saat evet, biraz önce 18'de. söyleyince hatırladım yarın yayın olduğunu. Şimdi bir şey geldi aklıma. İnşallah onu öteleyeceğim, halledeceğim onu. Canım benim. Bu arada ben bir şey rica edeceğim. Ayıp ediyorsam söyle bana. Yok. Benim YouTube'da takipçi desteğine ihtiyacım var 5 dakika magazinde.
Senin Tamam. takipçilerin beni de takip ederse sevinirim. Ederler, ederler. Seve seve yaparlar. Bunu her yayında rica edelim, olur mu? İlerlemiyor orası, çok zor. Her yayında bunu rica edelim onlardan. Eee, İlerlemiyor, yok. Yok yani. Tabii aktif değilim orada o sebeple. tabii arada bir şeyler paylaşmak şart. Yoksa kaçarlar. Gelen Evet. takipçiler kaçarlar. Ama önce biraz destek lazım. O desteği verir benim takipçilerim sana. Rica ederiz kendilerinden. Verirsiniz değil mi arkadaşlar? Arzu Hanım'ın YouTube kanalını biraz canlandıralım. Ve Lale Arzu 9 hanımefendi yeni abonem güzel bir şey yazdı. Ceylanlara yaklaştığınız zaman kaçarlar dedi. Yaklaşamazsınız ki dedi. Afra Saraçoğlu su versin, veriyor mudur diye sorduğumda cevap olarak ben sizi takip ediyorum diyor Lale Arzu. Bak takip ediyormuş. Ya ama 5 dakika magazini. Ben şimdi kendi hesabımla bağlanıyorum ya. 5 dakika magazini takip etsinler. Tamam 5 dakika magazin hesabını takip etmenizi rica ediyor Arzu Hanım. Peki Arzucuğum. Teşekkür ediyorum tekrar yayınıma Ben katıldığın teşekkür için. ederim. Dostlar sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Ben de görüşmek üzere.